Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 1,2 milim rattan kullanarak minik bir sepet yapacağız. Bunun için 16 adet 40 santim uzunluğunda rattan çubuklar kestim. Bu sepetin yapımında ben 1,2 milim rattan kullanıyorum. Ama sizin elinizde 1,5 milim rattan varsa onunla da aynı şekilde sepeti yapabilirsiniz. Bu iki ölçü rattan da birbirine oldukça yakındır. Rattanlar zaten çok ince olduğu için ekstra suya daldırıp çıkarmaya gerek duymuyorum. Sadece sprey vasıtasıyla ıslatmam yeterli oluyor. 8 adet rattanı ayırıyorum. Ortaya doğru yerleştiriyorum. Ve bunları 3, 2, 3 olacak şekilde diziyorum ve ayırıyorum arkadaşlar. Ortadaki ikiyi dikkatlice hafif kaldırıyorum ve diğer 8 adet rattandan ikişer ikişer alarak yerleştiriyorum. Önce ilk çifti aldım. Ortasından bu şekilde yerleştirdim. Yukarıda tuttuğum 2 adet rattan çubuğu da geri aşağı bırakıp önce şunları düzeltiyorum tekrar. Yukarı kaldırdığım 2 adet rattan çubuğu geri aşağı indirdim. Sağda ve solda kalan 3'er adet rattanları yukarı kaldırıyorum. Araya 2 adet rattan bir çift daha yerleştiriyorum. Bu dikine yerleştirdiğim çubuklar arasındaki mesafe oldukça az. Elimden geldiğince birbirine yakın yerleştiriyorum. Çünkü sepeti de küçük yapacağız. Çubuklar birbirine ne kadar yakın olursa ortaya çıkacak görüntü de o kadar güzel olur. Şimdi tekrar ortadaki ikiliyi kaldırıyorum. Yine bir çift çubuk alıp araya yerleştiriyorum. Daha sonra yine iki çubuğu yere indirip sağda ve solda bekleyen üçer çubuğu kaldırıyorum ve son ikili çiftimizi ortasından yerleştiriyorum. Evet, çubuklarımızı dizmiş olduk. İlk aşama tamamlandı. Örgü için daha önce ıslattığım 1,2 milim rattanı açıyorum. Bütün sepette aynı kalınlıkta 1,2 milim rattan kullandım. Ama aynısını dediğim gibi siz 1,5 milimle de yapabilirsiniz. Aldığım bu rattanı herhangi bir yerden dikkatlice eğerek bu şekilde örgüye başlıyorum. Önce yukarıda duran ilk sırayı bu katladığım yerin arasından geçirerek çubuklardan biriyle örmeye başlıyorum. Burada çift sayıda çubuk olacağı için 2 adet rattanla örmemiz gerekiyor. Önce biri önden gidecek, sonra diğeri onu takip edecek. Küçük sepetler yaparken parmaklarımız genelde bu işlemi yapmak için büyük geliyor. Örgüyü sıkıştırmakta zorlanıyorum. Onun için biz vasıtasıyla veyahut da ince uçlu bir ürün kullanarak benim elimde yakınımda şu an biz olmadığı için penseden faydalandım dikkatlice. Örgüyü dibe doğru sıkıştırıyorum. Arada boşluklar kalsın istemiyorum. Şimdi buraya geldiğimizde ördüğüm ratlarını bekletiyorum. Diğer tarafa bıraktığım, katladığım kısımla ilk rattanın geçtiği yönlerin tamamen ters yönünde geçmiş oluyor. Bu şekilde çubukların yerleri sabitlenmiş oluyor.
İlk ördüğümüz rattanı bu şekilde alttan getirip buraya geçip yine devam ediyor. Bir alt bir üst devam ediyoruz. Şimdi ardından diğer rattanı buradan üstten geçirip yine alt üst olarak devam ediyor. Birbirlerini takip edecekler sürekli. Şimdi her taraftan birer kez dönmüş olduk arkadaşlar. Güzelce sprey vasıtasıyla ıslattım. Burada ve yukarıda 8'er adet çubuğumuz mevcut. Şimdi sağ ve solda olduğu gibi bütün çubukları çiftli çiftli, ikili ikili ayırmamız gerekiyor. Bu aşamadan sonra iki çubukla düz örgü değil de burgu yaparak örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde çubukları çiftli çiftli ayırmak daha kolay oluyor. Şimdi iki çubuğum da aynı yerde. Biri altta, biri üstte. Burada ilk çifti sola doğru eğerek ayırıyorum. Alttan gelen üste çıkıyor. Üsttekini geri aşağıya indirdim. Sıradaki ikili çubuğu, sıradaki çiftli sola doğru çekiyorum. Alttaki rattanı yine üste çıkarıyorum. Ardından üsttekini de aşağıya doğru alıyorum. Son dörtlüyü de 2-2 ayırıyorum. Alttaki örgü rattanı üste, üstteki örgü rattanı ise alta geçiyor. Ve tekrar yukarı çıkıyor. Devam ediyorum. Alttaki üste, üstteki alta sürekli aynı şekilde devam ediyor. Bu tarafı da diğer tarafla birebir aynı şekilde yapılacak. İkili ikili ayırıp burgu yaparak devam edeceğim. Bütün çubukları çiftli olarak ayırmış olduk. Bundan sonra çubukları yukarı doğru sepet formunu verecek şekilde eğerek örmeye devam edeceğiz. Çubuklarımız ne kadar ince olursa o kadar hızlı kuruyorlar. O yüzden sprey vasıtasıyla sık sık çubuklarımızı ıslatıyoruz. Çubuklarımızı önce elimizle istediğimiz yöne doğru hafif hafif eğerek alıştırma yapıyoruz. Sizin çubuklarınız aşırı sertse ve kırılmaya meyilli ise karga burnuyla eğeceğiniz kısımları dikkatli bir şekilde ezebilirsiniz. Ezdiğiniz kısımlar doğal olarak kırılmayacaktır. Şimdi burada bir tur daha iki çubukla burgu yaparak yukarı doğru eğim vereceğim. Sadece bir tur bu ikili burguyu yapmış olacağım. Turu tamamlamış oldum. Bundan sonra iki çubukla değil de 4 adet çubukla bu burguyu yapmaya devam edeceğim. Yeni iki çubuğu da sıradaki gelen sıraların arkasına bu şekilde yerleştirip parmağımla onları tutuyorum. Bir süre tutmak gerekiyor. Daha sonra üzerinden örgü geçince zaten kendisi sağlam bir şekilde duruyor. En arkadaki rattanı alıp bir sonraki sıranın iç kısmından geçirerek tekrar dışarı bırakıyorum. Ve yine en arkadakini alıyorum. Sıradaki çiftin bakın iç kısmından geçip dışarı doğru bırakıyorum. Elimle de sıkıştırıp yerleştiriyorum. Bazen
elimizle tam ezemiyoruz, sıkıştıramıyoruz. Bu zamanlarda biz kullanabilirsiniz. Yine en sondakini alıyorum. Sıradaki çiftin içinden geçirip dışarı bıraktım. Bu şekilde devam ediyorum. Tek düze devam ediyor arkadaşlar. Bakın parmağımı kaldırdım. O yüzden çubuk kendini dışarı doğru attı. Tekrar yerleştirdim oraya. Tam 2 tur boyunca 4 adet rattanla burgu yapacağız. Burada bir tur tamamlandı. Şimdi ikinci tura devam ediyorum. Biz vasıtasıyla boşluk kalan alanları sıkıştırıyorum. Direkt ördüğüm esnada bunu yapmam gerekiyor. Birkaç sıra geçtikten sonra sıkıştırmak çok daha zor oluyor. Çubuk burada bitiyor arkadaşlar. Bir tane çubuğu iç kısımda kalacak şekilde kesiyorum. Bakın burada iç kısımda bırakıyorum o çubuğu. Bıraktığım yerden yeni bir çubuğu yerleştirdim. Ve örgüye aynı şekilde devam ediyorum. Yeni çubuğun başını bir süre o parmağımla içeriden tutuyorum arkadaşlar. Kendine atmasın diye. Bu şekilde ikinci sıraya devam ediyorum. Bu dörtlü örgünün başladığı yere gelmiş olduk. 3 adet rattanla burgu yapmaya devam edeceğim. Yani bir adet rattanı burada elemiş olacağım. Burada en kısa olan rattan hangisi ise onu elemeyi tercih ediyorum. Geriye kalan 3 görece uzun rattanla burgu yapmaya devam edeceğim. Üç adet çubuk kaldı. Yine en sondakini alıp bir sonraki sıranın içinden geçirip dışarı bırakıyorum. Bakın en arkadakini alıyorum. Ve bu şekilde hep devam ediyorum. Bunun devamında sepeti 3 adet çubukla burgu yaparak öreceğiz. Farklı bir örgü çeşidi kullanmayacağız. Bu ikili olan bütün sıralara aynı boyda birer çubuk daha ekleyeceğiz. Yani her sırada 3 adet rattan çubuk olacak. Şimdi arkadaşlar siz tam bu aşamada çubukları takabilirsiniz. Ben unutarak birkaç sıra daha ördükten sonra yapmış oldum. Ama size burada takmanızı tavsiye ederim. Bu sefer ben biraz gecikmiş oldum. Genel olarak örgümüzde 4-5 sıra daha ördükten sonra bitireceğiz arkadaşlar. Burada tamamen kendi tercihinize göre yol alabilirsiniz. Daha kısa örgü ya da daha uzun miktarda bir örgü yapabilirsiniz. Bakın ben biraz fazla ördükten sonra çubuklar takacağım aklıma geldi. Dediğim gibi siz bir önceki aşamada 2-3 sıra ördükten sonra da çubukları takabilirsiniz. Ama yine de çubukları takabilmek için birkaç sıra örmek gerekiyor ki çubuğun orada durabileceği bir alan oluşsun. Sepeti güzelce ıslatıyorum. Daha sonra biz yardımıyla bir boşluk, bir alan oluşturuyorum ve o boşluğa üçüncü çubuğu yerleştiriyorum. Her sıraya bir adet ekliyorum.
Şu an her sırada 3 adet rattan çubuk var. Birkaç tur daha üçlü burguyu yapmaya devam ediyorum. Ben örgülere ve desenlere hep buradan başladığım için yine aynı hizaya geldiğimde bu üçlü burguyu bitirmeye karar veriyorum. Siz sepeti bir tık daha kısa veya bir tık daha uzun olacak şekilde daha az veya daha çok örebilirsiniz. Ben burada üçlü burgumu tam 10 tur yapmış oldum. Sepetin özellikle alt kısmını da dikkatli bir şekilde güzelce ıslatıyorum. Kapanış deseni için herhangi bir yerden başlıyorum arkadaşlar. 3 adet rattanı bu şekilde seçtim. Dikkatli bir şekilde eğerek ilk 2 sıranın üstünden devam eden 2 sıranın ise arka tarafından geçerek dışarı doğru çıkarıyorum. Bu şekilde eğerek aşağıya doğru getiriyorum. Bir sonraki sıranın altına gelecek şekilde orada iki sıra yaptığımız dörtlü burguyu hatırlarsınız. O dörtlü burgunun içerisinden bu 3 çubuğu geçirmem gerekiyor. Bunun için yine bizden destek alıyorum. Bizle takacağım alanı güzelce genişletiyorum arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde yapıyorum bunu. Burada hiç acele etmemek lazım çünkü süreç çok yavaş ilerliyor. Dikkatli bir şekilde genişletiyorum. Daha sonra çubukları ben teker teker buradan geçirmeyi tercih ediyorum. Çünkü üçünü bir anda geçirecek kadar orayı genişletebilmiş olmuyorum. Önce en iç taraftaki olanı yerleştiriyorum. Daha sonra ortadaki rattanı, en sonunda da kenardakini alıyorum. Her seferinde tekrar bizi oradan geçirerek alanı genişletiyor ve çubuk için yer açmış oluyorum. İlk sıramızı yerleştirdik. Bir sonrakini yaparken de yine aynı şekilde devamında gelen 2 sıranın üstünden geçmesi gerekiyor. Bu çubukları eğerken de hepsinin kendi sırasında durmasına dikkat ediyorum. Yani en iç kısımda kalan sürekli iç kısımda kalmalı, dışta kalan dışta kalmalı. Yerleri değişmemeli. 2 sıranın üstünden diğer 2 sıranın da altından geçirip aşağı doğru getiriyorum. Bir sonraki sıraya denk gelecek şekilde yine alandan bir genişlik oluşturuyorum. Biz vasıtasıyla alanı biraz genişletiyorum. Ve boşluk oluşturduğum bu alana çubuklarımı teker teker takıyorum. Rattanları bu şekilde teker teker aşağı doğru geçiriyorum. Bu sepeti yapmak zor değil, sadece zahmetli. Sabırla ve yavaş yavaş yapmanız gerekiyor. Elimle bu şekilde eğim vererek ölçülerini ayarlıyorum. Üçüncü sırayı da yine aynı şekilde 2 sıranın üstünden 2 tanesini de arkasından geçerek tekrar dışarı geliyor. Alt kısımda yaptığımız 2 sıra dörtlü burgunun içerisinden aşağı doğru geçireceğiz.
Evet arkadaşlar, burada 3 tane yapmış olduk. Yine dördüncüye devam ediyorum. Bu süreç baştan sona aynı şekilde devam edecek. Evet arkadaşlar, son 3 sıra kaldı. Yine aynı şekilde 2 sıranın üzerinden geçti. 2 sıranın da arkasından geçmesi gerekiyor. Dikkatli bir şekilde buradan eğerek içeriden dışarıya çıkardım. Sık sık sepetimizi ıslatıyoruz. Evet arkadaşlar, bu aşamada tamamlandı. Şimdi alt kısmı güzelce ıslatıyorum. Burada her sırada 3 adet çubuk var. Biz bu 3 çubuktan birer adedini keseceğiz. Ben örgüyü sağa doğru yaptığım için en sağdaki çubuğu kesmeyi tercih ediyorum. Ama sizin 3 çubuğunuzdan biri özellikle kısaysa kısa olanı kesmenizi tavsiye ederim. Evet, 3. rattanları kestik. Şimdi her sırada sadece 2 adet rattan kaldı. Burada nereden başladığımızın bir önemi yok. Rastgele bir yerden 2 adet rattanı bu şekilde eğiyorum. Sıradaki çiftin üzerinden geçerek diğer çiftin arkasına yerleşecek. Şimdi burada çubuklarım çok uzun. O yüzden geçirirken bu çubukların fazlasını düzenli olarak kesmem gerekiyor. Diğer çubuğun arkasına geçtikten sonra yarım santim kadar bir pay bırakarak çubuğu kestim. Sonra bir sonraki çifti eğiyorum. Ardından gelen sıranın üstünden geçerek bir sonraki sıranın arkasına yerleşecek. Videoda olduğu gibi bunu sözlü olarak ifade etmek oldukça zor oluyor kelimeleri. Her çifti de rattanların arkasına bu şekilde yerleştirirken kesiyorum arkadaşlar. Ölçüye dikkat ediyorum. Çok kısa kalmayacak, kendini o alandan dışarıya bırakmayacak şekilde bir miktar uzun keserek arkaya yerleştiriyorum.
Evet, son çiftimizi de teker teker bu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar. Sepetimizin alt kısmı tamamlandı. Şimdi sepetimizin sapını yapacağız. Sap yaparken iki şekilde de yapabiliriz. Hangisini tercih ederseniz siz o şekilde yapın. Ben şu an kısa kenarlardan birbirlerine bağlanan bir sap yapmaya karar verdim. Burada iç kısım için 2,5 milim rattan kullanıyorum. İstediğim ölçüye karar verip yan keskeyle kesiyorum. Rattanı bu alana yerleştirmek için sepetin orta kısmını tayin edip biz yardımıyla orada bir boşluk açıyorum. Ve o boşluğa 2,5 milim rattanımı yerleştiriyorum. Tam karşısındaki sırayı yine biz kullanarak genişletiyor ve tutma sapının diğer ucunu da buraya takıyoruz. Her iki taraftan da yaklaşık birer santim içe doğru takmış oldum. İsterseniz sepeti bu şekilde de kullanabilirsiniz. Veya birazdan yapacağım gibi sepetin sapının üzerinde sarabilirsiniz arkadaşlar. Bu aşamada yine 1,2 milim rattan kullanıyorum. Rattanın bir ucunu kulpun kenarından bu şekilde iç kısma doğru takıyorum. Daha sonra kulpun etrafından geniş bir şekilde sarıyorum. Bu sepette kulp yapma esnası da yani kulpu sarma esnası da oldukça yavaş ve zaman alan bir süreç oluyor. Elimden geldiğince keserek biçerek bu işlemi hızlandırmaya çalıştım. Karşıya geldiğimizde yine sepetin iç kısmından geçecek şekilde bizle bir boşluk açıp rattanı buradan karşıya geçirmeye çalışacağım. İçeride kalan rattanı yine biz vasıtasıyla bir boşluk oluşturup doğru yerden karşıya çıkarmaya çalışıyorum. Sepet küçük olunca takması ve çekmesi oldukça zor olabiliyor. Bu yüzden arada karga burunu kullanıyorum. Bu şekilde tutarak çekmek daha kolay oluyor.
her seferinde sepetin içinden geçirerek bu aynı örgü rattını devam ettirmek zor olabiliyor. Bazen de kullandığım sargı rattanını keserek yeni bir rattanla sarmaya devam ediyorum. Daha büyük bir sepette bu sabun videosunu çektiğimizde net anlaşılabilir şekilde anlatmaya çalışacağız. Küçük bir sepet olduğu için bunu en ideal bir şekilde yayınlamak ve yapmak oldukça zor oluyor. Onun için ben kullandığım rattanı bazen kesip bitiriyor. Tek sıralık, tek turluk rattanlar kullanıyorum. Yani tek bir uzun çubukla bir kulbu komple yapıp bitirebilmek küçük sepette oldukça zor oluyor. Evet arkadaşlar, sepetimiz hazır, tamamlandı. Yine fırsat bulursak aynı bu modeli daha büyük sepetlerde yaparak sizinle video paylaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Umarım sizin için faydalı bir içerik olmuştur.